Merhabalar, ben Gözde. Moda tasarımcısıyım. Kendime ait bir markam var, Faust Stüdyo adında. Nişantaşı'nda yaşıyoruz, Cihan'la birlikte. Aynen, merhabalar, ben de Cihan. Ben de moda fotoğrafçısıyım. Miro'dan da bahsetmek gerekirse, Miro'da evle birlikte diyebilirim size. 5. yılında, 5 yaşında. Bir sokak köpeği diyebiliriz. Miro. İlginç bir kırma kendisi. Bugün yorgun, tabii ki de sıcak. Yorgun ve sıcak. Çok sıcak. Evimizi sevmemizin sebebi çok ışık alıyor. Sabah ışığını salondan alır. Gün batımını da arka odalarda alır. Yani tabii ki de bir ormanı, bir denizi görmüyoruz. Karşımızda çok devamlı bir bina var. Ama olsun, birazcık da alışık diyebilirim. Ev gerçekten bizim için çok önemli. Evet. Herkes gibi tabii ki de bizim için de çok önemliydi. Gözde özellikle evde yaşamayı seven biri. Ve eve gerçekten çok biraz büyük emeği var. Biraz domestik bir insanım. Evet, biraz domestik biri o konuda. Yani çok seviyor evi. Evi o yüzden güzelleştirmekle hep ilgileniyor, uğraşıyor diyebilirim. Bu yüzden evimize çok önem verdik. Ama çok böyle, nasıl diyeyim size, çok lükse kaçmadan, zaten öyle insanlar da değiliz. Çok böyle tatlı objelerle, tatlı şeylerle birleştirmeye çalıştık diyebilirim. Biz bütün evi beyaza boyadık. Dedik ki biz bu duvarları dolduracağız bir şekilde. Çünkü Cihan fotoğrafla ilgileniyor. Ben resimle ilgileniyorum. Ondan sonra sürekli görsel bir şeyler görmek istiyoruz etrafımızda. Dedik ki bembeyaz yapalım duvarları ve sonra doldururuz zamanla. Ondan sonra genellikle mobilyalarımızı çok büyük seçtik. Buna işte büyük bir koltuk yaptırdık. Ki gelen herkes yan yana oturalım, dizilelim, işte uzanalım, yatarak film izleyelim falan diye. Ve en önemli şey, istersen bunu sen söyle, eve ilk aldığımız şeyden bahsedelim biraz. Evet, eve ilk aldığımız şey bu sehpa. Salon diyeyim, aslında ev diyebilirim yani. Koca evi bu sehpa üzerinden yaptık. Nasıl diyeyim size? Şöyle ki, Gözde ile evlenmeden önce, bizim 5 yıl oluyor evleneli. Evlenmeden önce böyle dolanıyorduk. Tabii ki de Dunk'a gittik. Hani her yere gittik. Ikea'dır, Dunk'tır. Masko, hepsine gittik. Dunk'a gittiğimizde böyle bir tane sehpa gördük orada ve gerçekten çok beğendik. Yani hani ama ki, ev belli değildi galiba. Hayır. Ev yani şöyle, belli burası miydi? Bomboştu Gözde. Ev belliydi ama ne yapacağımıza da hiçbir fikrimiz yoktu. Yani şey gibi, sanki böyle Sims'te paran kalmamış da bir tane şey almışsın, sehpa bulmuşsun. Artık yapabilecek şey yok. Sonra cheat yapıp böyle evi onun üzerinden kuruyormuşsun gibi falan bir şey oldu. Tamamen mobilya mantığımız buydu. Biz takım sevmiyoruz. Evet. Biz hiçbir şeyin aynısından bir tane daha olsun. Gerek yok ya. Canımız ne istedi? Ahşap renkleri aynı olsun. İşte böyle bir kaygımız yoktu açıkçası. Evet. Ondan sonra hasır olsun, koyu renk ahşap olsun, açık renk olsun. İşte 2 tane berjer var. 2 berjer de birbirinden farklı olsun. Şu tabloyu ben yaptım. Bir kere Cihan 20 günlüğüne bir iş için yurt dışına çıkmıştı ve evde çok sıkılmıştım. İlk de sıkılmışsın, bence çok güzel olmuş. Evet, bayağı sıkıldım ve bunu yaptım. Güzel bir TV ünitemiz var. Çok basit bir şekilde yaptık onu. Hatta böyle gittik oraya Masko mu? Hep karıştırıyorum onu ya. Bu tarafta olan. Neydi ya? Neyse, Masko diyelim. Evet, her neyse. Bu taraftaki, Avrupa yakasındaki Masko'ya gittik. Orada çok güzel bir dükkan vardı. Şimdi maalesef kapandı orası. Evet. Orada abiyle konuştuk. Dedik ki böyle elimde çok güzel dedi ceviz ağacı var dedi. Ceviz ağacından gelin dedi, size bir şeyler yapalım. Biz ama de dedik bildiğiniz atölye yani. Çok bir atölyeydi. Şey değil. Bir mobilyacı gibi değil, daha çok marangoz atölyesi ama. Evet, böyle çizdik. Çok basit bir şekilde yaptık. Televizyonu seviyoruz. Televizyon çok seviyoruz. Televizyon çok seviyoruz. Yani şöyle... Televizyonsuz ev değildir. Ne diyorsun? Çok iddialı. Yani şöyle, televizyon seviyoruz. Şöyle ki, tabii ki de televizyon alışkanlığımız değişti. Yani bundan 3 yıl öncesine kadar evet televizyon izliyorduk. Ama şimdi artık bu internet platformlarıyla birlikte neredeyse hepsinde bir şeyler izleme fırsatımız olabiliyor. Mutlaka her akşam bir YouTube izleriz. Evet, YouTube'u çok seviyoruz bu arada. Evet, Ben özellikle YouTube'u çok seviyorum.
Yani YouTube'u normal bilgisayarda da çok izliyorum. Burada da böyle otomatik bir şekilde ne izliyorsak, genelde bunlar da halk röportajları gibi şeyler oluyor. Evet. YouTube kanalları var. YouTube kanalları var izlediğimiz. Yani mesela biz eve gelen misafirleri YouTube'la kitleriz. Aynen mutlaka öyle. Komik Cihan videolar, gecenin kazalar. sonunda kaza videoları, komiklikler, kedi videolarıyla geceyi tamamlar. Aynen. Sonra sıkılıp gider. Evet, genellikle yani insanları böyle gönderiyoruz evden. Aynen. Başka türlü gitmiyorlar. Başka türlü gitmiyorlar. Çok seviyorlar burayı. Bu arada bu koltuk gerçekten derler ya, ağzı olsa da konuşsa diye. Yani yanlış anlaşılmasın, şöyle çok güzel anılarımız var bu koltukta. Bu koltukta çok ağladığımızda, ağlayan da, çok gülen de oldu. Hani evimizin en büyük özelliği gerçekten çat kapı bir yerdir. Ve bu koltuk tamamıyla hepimizin birleştiği bir yer. Burada oturup 8 kişi bir dizinin bir sezonunu bile bitirmişliğimiz var bütün günde. Sabaha kadar. Sabaha kadar oturup. Kaç kişiydik gerçekten? 8-9 kişi falandık. Kişi vardık, böyle balık istifi gibi ama şey de vardır. Yani ağlayan da olmuştur. Hasta olup 2 hafta burada kalan da olmuştur. Bizim baktığımız falan. Yani çok seviyoruz bu koltuğu. Şimdi evin tam kanepenin karşı kısmındayız. Burayı birazcık Cihan sade bırakmak istedi. Özellikle duvarı, normalde ben yine bir duvara çerçeve, resim falan koymak istedim ama Cihan sadece televizyon odaklı bir duvar olsun burası dedi. Ve öyle sade bıraktık ama arada ufak şeyleri de koymak durumundaydım. Burada büyük bir abajurumuz var. Bu abajuru çok seviyorum. Şurası böyle istedim. Şu 90'lardaki yazlık renkleri, işte bej, sarımtırak bej, işte pudra pembesi ve hafif lilamsı mavi ile birleştirip böyle tatlı bir ortam yaratmak istedim burada. Genellikle kitap kısmı evde şöyle. Kütüphane çok seviyorum. Ama aynı zamanda kitapları evin çeşitli yerlerinde olmasını da çok seviyorum. O yüzden genellikle ben bunu tercih ettim. Kitapları evin çeşitli yerlerine dağıttım. Mesela okuduğum kitaplar burada, bir kısmı burada, bir kısmı orada. İşte evin bir başka kısmında yapmıştır. Bir obje olarak kullanmayı seviyorum kitapları. Bu orta sehpayı çok seviyoruz. O yüzden farklı eşyalarla kompozisyonlar kurarım ben burada. Genellikle kitaplar koyarım, dergiler koyarım, resimler, çiçekler falan. Güzel hediyelerimizi koyarız buraya. Ondan sonra genellikle Miro'da buranın altında yaşar. En sevdiği yerlerden biridir. Burada yatar Miro. Yemek masası mermerden oluşuyor. Carrera tarzı bir mermerden. Altına bir ustamıza ahşap yaptırdık. Buradaki tek doğal büyük taş diyebileceğimiz eleman bu. Carrera çok güzel bir mermer. Özellikle bu renkleri ve damarlarıyla birlikte çok güzel mermer. Çok da şansa bulduk diyebilirim. Çok tatlı, uygun bir fiyata hallettik. Herhangi bir yerde halletmedik. Böyle gittim, alakasız bir yere, Sultan Gazi'de falan böyle bir yerde buldum. Onun dışında sandalyeler. Evet, sandalyelerimiz yani aslında yani genel olarak tabii ki de bunu çok duyacaksınız bizden ama hani genel olarak söylersek tarz olarak Yargıcı Home'a çok yakınız. Ve çoğu eleman Yargıcı. Özellikle burada böyle majör olarak göreceğimiz büyük bir pervanemiz var burada. Tavan pervanemiz var. O Yargıcı. Sandalyelerimiz Yargıcı. Ondan sonra bazı şeylerimiz, saksılarımız, sepetlerimiz Yargıcı.
O yüzden hani seviyoruz. Tarzımıza çok uygun. Bu son dönemlerde Çakra'yı da çok seviyoruz. Bu arada Evet. Çakra'da da gerçekten çok güzel ürünler var. Evet, Onlar da bayağı çok uyumlu. doğal güzel malzemeler bulabiliyoruz Çakra'da. Aynen. Burası bizim gerçekten sevdiklerimizle birlikte yemek yediğimiz güzel bir köşe. Biz burada çok güzel rakı geceleri düzenleriz. Özellikle bir akşamımız vardır burada. Cihan. Bütün böyle arabesk seven arkadaşlarımızla bir arabesk gecesi düzenlemiştik. Bu evden inanılmaz bir arabesk performansı çıktı. Hakkını vere vere. Evet, hakkını vermek ve dibini yaşamak açısından böyle gerçekten konsept bir gece yarattık ve evet. O gün herkes böyle ona göre giyindi. Ona göre giyindi. Böyle arabesk müzikler çaldık. Ondan sonra fantazi müzikler bile çaldığımız olmuştur. Onun dışında da çok güzel tabii kahvaltılar. Gözü çok güzel yemekler yapar. Çok güzel yemekler de yaptık. Çok güzel dostlarımızı ağırladık. Birkaç doğum gününü burada kutladık. Buraya bir masa daha geldi. Bir masa daha işte geldi, 25 kişi yemek yendi. Aynen öyle şeyler de oldu. Gayet güzel akşamlar geçti burada. Şu gördüğünüz kocaman palmiye bu biz aldığımızda 15 yıllık bir palmiyeydi. Ortaköy'de bir şeyden aldık. Yani teyze, inanılmaz büyüdü. İnanılmaz büyüdü. Sevdi yani. Evet, burayı bayağı çok sevdi. burayı. 2 defa budadık. Bayağı tavanlara falan değiyordu. Hala nasıl çıkaracağımızı kara biz kara bence bu düşünüyoruz. evden çıkamayacağız zaten. Yani bu evden çıkamayacağız. Ya da bu duracak, biz çıkacağız. Bu tabloların orijinal olmasını o kadar çok isterdim ki ama pek mümkün değil. Şöyle ki ben bir Matisse hayranıyım. Matisse'i çok seviyorum. Orijinal Matisse tablosu olmadığı için ben de onun gittiğim müzelerde, sergilerde, müze çıkışlarındaki işte mağazalarındaki posterlerini alabiliyorum. Onları çerçevelettim. Matisse, Miro, ondan sonra şu gördüğünüz balinalar Cape Town'dan almıştık onları. Şu gördüğünüz yaldızlı olan berber figürü onu da Kapalı Çarşı'dan aldım. Onun yanındaki de Picasso'nun bir eseri. Onun bir replikası. Onun dışında şurada yine bir Matisse var. Şöminenin üstünde. Bu arada şömineyle ilgili söylemem gereken bir şey var. Beni bu eve tamamdır dedirten şeylerden biri de şöminedir. Ama maalesef ki çalışmıyor. Bunu biz sonradan öğrendik. Ayna ile TV ünitesini işte o bahsettiğimiz yerden bulmuştuk. Ve yani orası kapattığı için diye düşünüyorum çok uygun bir fiyata bulduk. Burası bizim yatak odamız. Aynı zamanda Mirocuğumuzun da kendini en rahat hissettiği yerlerden biri. Buradaki yani alan olarak çok büyük bir alanımız var ama buradaki en büyük avantajımız tabii ki de dolap gibi ya da böyle çok ekstra şeyleri içeriye aldık. Ardiyo kısmını aldık. O yüzden çok az dolap var burada. Sadece işte şifonyerimiz ve komodinlerimiz var. Bu yatak odasını döşerken bir hayalimiz vardı. Böyle yazlık odası gibi olsun. Hani uyandığımızda böyle bir yazlığın odasında uyanıyormuş gibi hissedelim. O yüzden bembeyaz yani hani bayağı beyaza döşedik. Detaylarımız laciverttir. Böyle çini detaylar falan var. Çizgili desenler vardır. Aslında bu beyaz bir yatak, karyola. Ama hani duvar da beyaz olduğu için çok silik kaldı yatak ve ben de böyle hızlıca bir çözüm üreteyim dedim ve hani daha önce de söylediğim gibi kumaş ve doku görmeyi sevdiğim için buraya böyle bir örtü koydum, böyle bir kumaş koydum.
burada böyle yatağımızın başına koyduğum bir şey var. Bu Silmerons'un bir fotoğrafıdır. Çok sevdiğim bir fotoğrafı. Cihan'la birlikte Silmerons hayranıyız aynı zamanda. Çok özel bir fotoğraf bu arada. Çünkü evet, bu bir şey değil, replika değil. Orijinal kopyalarından biri. O yüzden bizim için de bir eserdir ve çok da nadide bir eserdir. Çünkü Silmerons özellikle Gözde'nin markasının çok önemli bir referansı, fotoğraflarındaki evet, yaşantı. Bu da en sevdiğimiz fotoğraflardan biri. Ve sıra geldi klasik Türk banyosuna. Bu 1980'lerde ya da 90'larda yapılmış romantik fayansı olan bir Türk banyosu. Bunu kabullendik her kiracı gibi ve bunu nasıl güzelleştirebiliriz, bunu nasıl kendimize göre ayarlayabiliriz diye düşünerek bundan yola çıkarak bir takım objeler koyduk buraya da. Banyoda bir değişiklik yapmadık çok fazla. Çok tatlı bir böyle güzel bir şeyimiz var, evyemiz var. Ondan sonra geniş bir alanımız vardı. Bol bol eşya, çiçek, işte ıvır zıvır koymadık. Ondan sonra bunları koyduk. Burada yine havluları falan koydum. Ben böyle farklı desenlerde havluları da çok seviyorum. Onları koyduk. Yine hasır detaylarımız var. Bu mutfağın hakkını Cihan'a vereceğini düşünüyorum. Çünkü en çok o vakit geçiriyor. Kesin. Demek. Çok isterdim. Bence. Ama en çok ben vakit geçiriyorum bu mutfakta. Bu evin yemeklerini ben yaparım. O iş bende. Genellikle bulaşık kısmı Cihan'dadır. Öyle bir iş bölümü yaptık. Güzel bence. Bence de keyifli ya. Ama ara sıra bir omlet yapmanı isterim tabii ki de. Keşke canım da maalesef beceremiyorum. Çok da böyle bir şeyim yok, böyle hani yapmam ben böyle bir şey gibi değil de. Ama en azından bulaşık konusunda çok şeyimdir, dikkatliyimdir. Makinenin tuzu olsun, parlatıcısı eksik olmasın gibi detaylarım var. Evet. En azından iş bölümünde böyle yardımcı oluyorum karıma. Evet. Bu arada tabii şaka bir yana bence yani bu mutfağın ilk halini keşke size anlatabilsek, keşke gösterebilsek. Gerçekten çok minik dokunuşlarla nasıl değişim sağlanabiliyor çok iyi bir örneği olabilir. Bu dolapların hepsi bildiğiniz böyle saks mavisi bir renkteydi. Böyle ortada kocaman bir şey vardı, gri böyle... Granit. Granit bu böyle bir masa vardı. Granit her şey. Aynen, her şey granitti. Neyse, sonra gittik Gözde'yle dedik ki yani değiştirelim burayı. Aslında minimum harcamayla bu mutfağı nasıl değiştirebiliriz acaba dedik. Evet. Ve dedik ki biz bu dolapları çok sevdik aslında yani hani biz yeni dolap alsak hani bu finişli böyle güzel yuvarlak köşeli dolap kapağı kolay kolay bulamayız. Bence bunları harcamayalım. Biz bunları kazanmaya çalışalım dedik. Ve boyattık daha doğrusu. Kulplarını bulduk. Güzel mat kulplar ayarladık ve gerçekten bambaşka bir şeye büründü, mutfak tarza büründü. Klasik ahşap tezgah aldık. Daha sıcak bir mutfak olsun istedik. İsteriz ki bu mutfağın bir dışarıya bakan penceresi olsun. Maalesef aydınlığa bakıyor, klasik bir apartman dairesi olduğu için. Ama hani benim böyle hep istediğim bir şey vardı. Böyle mutfağım büyük olsun, kare olsun ve şirin olsun istiyordum hep.
o havayı vermeye çalıştım. Yapay da olsa bir şekilde şirin bir mutfak oldu. İmkanlar dahilinde bence İmkanlar dahilinde bence de güzel oldu. İşte ekoseli şeyler, bezler, ondan sonra çizgili perde. Ondan sonra küçük bir burada şeyimiz var, camlı bir dolabımız var. Onun içine tatlı tatlı işte çay bardakları falan koyduk. Potansiyel varsa minimum harcamayla, eğer mutfak büyükse kaçırmayın yani. Kesinlikle, Uygun kesinlikle. fiyatlara toparlanın. Özellikle Her şey ahşap yapılır tezgah yani. bence İlla çok ki değiştiriyor. hani mimar girdi buraya bilmem yıkıldı falan filan değil, hani bir şekilde yapılıyor yani. Bir de kiralık bir evse tabii ki de çok Tabii, minik tabii. harcamalarla bence mutfağı değil. Ben niye bunu söylüyorum? İşin makyajı bu yani. Genel olarak çünkü evlerin her köşesi çok güzel ama çoğu evde mutfak ve banyo çok özensiz oluyor. Evet, o yüzden biraz evin da bunu potansiyeli söylüyoruz. var ama mutfak ve banyo bazen insan böyle evi tutmakta şey yapıyor. Yani, ya işte mutfağı kötü, banyosu kötü. Aynen öyle, doğru. Yani Sebep bu olmasın. Şimdi fayansları da göreceksiniz, banyo fayansı. Şimdi öyle bir şey ki hani bu fayansı beğenmeyip tutmayabilirsin de. Ama öyle bir şey ki bunu kabullenip bu fayansı kabullenip ona göre bir düzen kurmak lazım. Tabii, hani tabii. Belki de çünkü Yo, burası böyle diyor kırıp dökmeye de gerek yok yani. çay Kabullenmek ocağı lazım. gibi bir yerdi burası. Yani Evet. o yüzden hani baktığımızda çok minimum seviyede bir harcamayla burayı değiştirdik diyebilirim. Burası bizim çalışma odamız. Genellikle Cihan sabah kalkar kalkmaz direkt buraya gelir. Önce bir maillerini açar, haberlere bakar, gündemi takip eder. Ondan sonra ben de sonrasında dahil olurum. Cihan'ın çalışma ortamı orası. Benim de çalışma ortamım burası. İkimiz çalışma şeyi olarak, düzeni ve sistemi olarak çok farklıyız. Cihan genellikle haber ve müzik dinler. Ben de daha çok işte siyah beyaz filmler olsun. Radyo tiyatrosu olsun. Evet, Radyo 2019 yılında radyo tiyatrosu dinleyen bir arkadaşımız İçinde bir kendisi. babaanne var. Onunla birlikte takılıyoruz. Anlayacağınız üzere aslında minimal olan kısım Cihan'ın kısmı. Sadece masasında olması gereken eşya dışında başka hiçbir şey görmek istemiyor. Sadece bilgisayarı, laptopu, iPad'i vardır. Başka hiçbir şey istemez. Ben de bir o kadar böyle küçük bir ev yapayım. Burada böyle bir çerçevem olsun, burada abajurum olsun falan. Öyle bir düzen kurduk. Ama birbirimize sırtımızı döndük. Hani farklı dünyalarda böyle işlerimizi yapıyoruz. Tabii ki de rahatlığımız burada çok önemli. Bu yüzden ofis sandalyesine önem verdik. Ofis sandalyesine olsun istedik. Yani tamamıyla burası bir çalışma alanı diyebiliriz. Gayet kendi içinde ufak ve dolu dolu, ama bu doluluğuyla da rahat, Gözü yormuyor gözü aslında yormayan bu bir çalışma ortamı diyebiliriz. Ev gibi olması da tam bize göre. Hani böyle evin bir odası ama aynı zamanda böyle sabah kalktığınızda odanızdan çıkıyorsunuz ve ofisinize gelmişsiniz hissiyatı var. Evin bir odasında değilmişsiniz gibi de aslında ev sıcaklığı var gibi. Gayet de güzel oldu. Bu odayı böyle değerlendirdik. Aynen. Ofis yaptık. Ofis yaptık. Bence de güzel olacak. İyi işler çıkacağını düşünüyoruz. Ve anlaşalım bugünden itibaren. Aynen. Diyelim. Bu odayla birlikte evimizin sonuna geldik. Yani çok keyifli bir bölüm oldu bizim için. Dairenin 14. bölümünün konu olmak bence çok keyifliydi. Devamlı böyle YouTube'da izleyip karşımıza çıkıp başkalarının evi ve izleyip böyle en sonunda artık bizim de burada evimiz Evet. olacağı için çok mutluyuz. Evet, o kanepede oturup biz o videoyu izleyeceğiz. Biz valla teşekkür ediyoruz. Gayet keyifliydi, İyi ki güzeldi. geldiniz. Aynen, iyi ki geldiniz. Siz de iyi ki izlediniz.
Umarım keyif alırsınız. Umarım keyif almışsınızdır videomuzdan. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Bizim biraz çalışmamız lazım. Evet.